Roma'nın kızıl çöllerinden, Alp dağlarının karlı zirvelerine, denizin azgın dalgalarından karanlık ormanların derinliklerine kadar uzanan bir ömür. Belisarius, Perslerden Araplara, Türk bozkırlarının savaşçılarına kadar pek çok düşmanla çarpıştı. Açlıkla, ihanetle, ihtişamın ve sefaletin gölgesinde sınandı. Çok az komutan onun gördüklerini görebildi. Çok az asker onun kadar destan yazabildi. O, Doğu Roma'nın en büyük fatihiydi. Belisarius. 5. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Roma İmparatorluğu'nun eski kudretinden geriye yalnızca hikayeler kalmıştı. Kuzey Afrika, İspanya ve İtalya barbar krallıkların elindeydi. Roma devleti doğuya sıkışmış, her geçen gün biraz daha küçülüyordu. İşte tam da böyle bir zamanda Trakya'da küçük bir soylu ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi Belisarius. Çocukluk yıllarında ona verilen terbiye, ataların yoluna sadakat, vatana bağlılık ve en zor anda bile soğukkanlı kalmaktı. 3 dili aynı anda öğrenerek büyüdü. Ana dili Trakça, devletin dili Latince ve kültür dili Yunanca. Genç yaşta Konstantinopolis'e geldiğinde kaderini değiştirecek kişiyle tanıştı. İmparator Justin'in yeğeni Justinianus. İkisi de Trakyalıydı. Bu yüzden kısa sürede sıkı dost oldular. Konuştukları tek büyük hayal vardı. Akdeniz'i yeniden Roma Gölü yapmak. 527'de İmparator Justin öldüğünde Justinianus tahta çıktı. Belisarius da dostunun güveniyle seçkin bir süvari birliği kurdu. Çok geçmeden Persler yeniden sahneye çıktı. Dara Kalesi'ni güçlendiren Belisarius, zekice taktiklerle sayıca üstün düşmanı bozguna uğrattı. Böylece adını tarih sahnesine kazıdı. 532'de Konstantinopolis yanıyordu. Hipodromdaki gösteriler Nika çığlıklarıyla dev bir isyana dönüşmüştü. Şehir ateşler içindeydi. Ayasofya yıkılmış, halk sarayı kuşatmıştı. Justinianus kaçmayı düşündü ama karısı Theodora, mor kaftan en iyi kefendir diyerek onu savaşmaya ikna etti. Belisarius ve diğer komutanlar isyanı kanla bastırdı. Binlerce isyancı öldürüldü ve şehir kurtarıldı. Bundan sonra sıra Vandallardaydı. Kuzey Afrika'ya sefere çıkan Belisarius, Kartaca'ya ilerlerken ordusuna disiplin aşıladı. Bir ağacın meyvesini bile parasını vermeden koparmayın. Cesaret, adaletle birleşmezse zafer olmaz. Çatışmaların sonunda Kuzey Afrika, Sardinya ve Cebeli Tarık yeniden Roma'ya katıldı. Ardından İtalya seferi başladı. Sicilya'dan Roma'ya kadar ilerledi. 536'da ebedi şehir Roma kapılarını ona açtı. Gotların kuşatmasına rağmen akılcı taktiklerle şehri savundu. Ravenna'da Got soyluları ona Batı Roma tacını bile teklif etmeyi düşündüler. Fakat Belisarius sadakatinden şaşmadı. Şehri ve hazineleri Konstantinopolis'e götürdü. Ne var ki aynı yıllarda imparatorluğu veba kasıp kavurdu. Yüz binlerce kişi öldü, Justinianus bile hastalandı. Saraydaki entrikalar Belisarius'u gözü tahtta bir hain gibi gösterdi. Mal varlığına el kondu, görevlerinden alındı. Bir zamanların fatihi, kimsesiz bir sivil gibi sokaklarda dolaşmak zorunda bırakıldı. Yine de imparator, onun askeri dehasına muhtaçtı. İsyanları bastırması için yeniden göreve çağrıldı. Fakat yılların yorgunluğu artık omuzlarında ağır bir yüktü. 559'da bu kez kuzeyden gelen Türk akıncıları, Kutçigurlar, başkentin kapılarına dayandı.
Belisarius zırhını son kez giydi. Ormanda kurduğu pusuyla düşmanı şaşırtıp geri püskürttü. Bu onun son zaferi oldu. Yaşlı komutan daha sonra çiftliğine çekildi. Kılıcını bırakıp sükûnet içinde yaşadı. 60'lı yaşlarında varlıklı ama yorgun bir adam olarak hayata veda etti. Ardında zekanın, disiplinin ve sadakatin birleştiğinde neler başarılabileceğini kanıtlayan eşsiz bir miras bıraktı. Roma'nın ihtişamı yüzyıllar önce sönmüş olsa da Belisarius'un hikayesi hala yaşamaya devam ediyor. Çünkü o son büyük Roma fatihiydi. Eğer böyle tarih dolu yolculukların devamını görmek istiyorsanız bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.